Bazı yeni diziler yayın hayatına başlarken bazıları ise finale doğru gidiyor. Bu videomuzda final yapması kesinleşen dizilerle birlikte bu sezon sonunda final yapması beklenen toplam 11 diziyi sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. TRT1'in Cuma akşamları yayınlanan dönem dizisi Kara Ağaç Destanı, ikinci sezonuyla da kendine has bir izleyici kitlesiyle ekranlara geliyor. Celal Ağa ve Ömer arasındaki düşmanlıkla birlikte yaşanan senaryolar izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Zor bir gün olan Cuma günleri yayınlanan dizi için erken final kararı alınmadı, ancak alınan reytingler istenilen seviyede olmadığı için bu sezon sonunda final yapılacak. Yabani dizisi izleyici kitlesinin ilgisini çekerek ikinci sezonuyla devam etme kararı almıştı. Geçen sezon final yapma ihtimali konuşulmuştu. Ancak yükselen reytingler sayesinde dizi bir sezon daha ekranlarda kalma şansı yakaladı. Bu kararın alınmasında yapımın uluslararası satışlarının oldukça iyi durumda olması etkili oldu. Fakat reytingler düşük seviyede. Totalde ilk 10'a zor giren dizi, AB ve ABC kategorilerinde neredeyse ilk 10'a bile giremiyor. Yurtdışı satışları iyi olduğu için erken final kararı alınmadı ve son alınan karara göre Aralık ayının sonuna kadar devam edecek. Kısacası Yabani dizisi yeni yılda ekranlarda olmayacak. Kanal 7'de yayınlanan ve başrollerinde Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş'ın yer aldığı Kan Çiçekleri için final tarihi kesinleşti. 3. sezonuyla ekranlarda olan dizinin yayın saatinin değişmesinin yanı sıra final yapacağı tarihte belli oldu. Kan Çiçekleri dizisi Aralık sonunda veya Ocak ayının başında ekran macerasına son noktayı koyacak. Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe, Nav TV'de Salı günleri Bahar, Mehmet Fetihler Sultanı ve Bir Gece Masalı gibi dizilerle rekabete başladı, ancak iddialı reytingler alması beklenen dizi ne yazık ki istenileni veremedi. Derin bir aşk hikayesinin anlatıldığı Gizli Bahçe, reytinglerde ortalamanın altında kaldı. Elbette belli bir kitlenin beğenisini kazandı, ancak alınan son reytingler dizinin ömrünün uzun olmasını imkansız hale getirdi. Ne yazık ki dizi için 6. bölümde final yapma kararı alındı. Kanal D'de izleyiciyle buluşan Yalan dizisi, yaz boyunca ekranlardaki tek yeni dizi olarak dikkat çekmişti. Başlangıçta aldığı yüksek reytingler, dizinin yaz sezonu sonrasında da devam etmesine yol açtı. Aslıhan Güner ve Feyyaz Zuman'ın başrollerini paylaştığı Yalan, başlangıçta pazartesi günü yayınlanırken daha sonra cumartesi akşamlarına alınmıştı. Ancak son bölümlerde reytinglerde düşüş yaşanması, ortalamanın altında kalması ve izleyici ilgisinin azalması nedeniyle birkaç bölüm sonra final yapması bekleniyor. Dizinin uluslararası satışları ise beklenenin üzerinde seyrediyor. Sezonun flash dizilerinden olan Siyah Kalp, ekran macerasına dikkat çekici bir giriş yapmıştı. Birinci bölümünün ardından reytinglerini hızla yükselten dizi, hem sosyal medyada hem de ekran başında büyük bir kitlenin ilgisini çekmişti ve birincilik bile elde etmişti. Ancak senaryonun tam olarak istenildiği gibi gitmemesi nedeniyle son bölümlerde reytinglerde gözle görülür bir düşüş yaşandı. Aynı zamanda Perşembe günleri, İnci Taneleri ve Hudutsuz Sevda gibi iki ciddi rakibin olması Siyah Kalp dizisini zorluyor. Şansal'ın ailesinin sırlarla dolu hikayesinin anlatıldığı dizi son bölümüyle ortalamanın altında reytingler aldı ve bu reytinglerle ikinci sezon onayı alması çok zor. Bu nedenle eğer reytingler artmazsa sezon sonunda Haziran ayında ekranlara veda etmesi beklenecek. Show TV'de ekrana gelen geniş kadrolu Sandık Kokusu, ilk sezonunda elde ettiği yüksek reytingler ve zaman zaman zirveye yerleşmesiyle büyük ilgi çekmişti. Son bölümlerinde birçok vedanın yaşandığı, hikayelerin değiştiği ve ikinci sezonunda da sadık bir izleyici kitlesi oluşturan dizi, bu sezon reytinglerde beklenen seviyelere ulaşmakta zorlanıyor. Çarşamba akşamları Leyla ve Kuruluş Osman gibi popüler dizilerin gerisinde kalan Sandık Kokusu, bu sezon sonunda izleyicisine veda edecek gibi görünüyor. Yeni sezonun en beğenilen işlerinden biri olan Kalpazan, yayın hayatına dikkat çekici reytinglerle başladı. Farklı senaryosu ve üst düzey oyunculuklarıyla büyük bir kitlenin beğenisini kazanan dizi, namuslu bir insan olmak sloganıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettirdi. İlk 3 bölümüyle ortalamanın üzerinde reyting alan Kalpazan, son bölümlerde düşüş yaşamaya başladı. Kızıl Goncalar, Selahattin Eyyubi ve yeni başlayan Uzakşehir dizilerinin gerisinde kalan Kalpazan elbette erken final yapmayacaktır, ancak reytinglerin giderek düşmesi durumunda sezon bitiminde ekran macerasını sonlandıracaktır. Umarız reytingleri yükselir ve ömrü daha uzun olur. 3. sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya devam eden Yalı Çapkını, geçmişte sık sık reyting rekorları kırarak ekranların zirvesine yerleşmiş bir dizi olarak birçok başarıya imza attı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören ve geniş bir hayran kitlesine sahip dizi, yurt dışına en çok satılan Türk yapımlarından biri olmayı da başardı. Ancak geçtiğimiz sezonun sonlarından itibaren reytinglerde belirgin bir düşüş yaşandı. Yine de hayranlarının ilgisi devam ettiği için
3. sezonu onayı alınmıştı. Ancak yenilenen senaryosuna rağmen bu sezonda da reytingler beklenenin altında geliyor. Hatta reytinglerin yükselmesi için geçtiğimiz haftalarda dizinin yeni bölümleri YouTube'a koyulmadı ve internetten canlı yayınlanmadı. Ferit ve Seyran arasında ise büyük buluşma yaşanmıştı ve Çetin Tekin 4 diziye geri dönmüştü. Fakat bu hamleler de fazla bir işe yaramadı. Cuma günlerinin lideri olan Kızılcık Şerbeti'nin çok gerisinde kalan Yalı Çapkını total reytinglerde ortalama bir seviyede. Ancak AB ve ABC gruplarında daha düşük sonuçlar alıyor. Ayrıca eski kadroda Asuman karakterine hayat veren Öznur Serçeler de dizinin final yapacağını belirterek bu sezon final yapacak gibi duruyor. 4. sezon olmayacak diye biliyorum ifadelerini kullanmıştı. Son gelişmeye göre ise fenomen dizi yılbaşına kadar devam edecek. Perşembe akşamlarının en çok ilgi gören yapımlarından Hudutsuz Sevda, geçen sezon boyunca hem güçlü reytingler elde etmiş hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak rakip dizilere karşı önemli bir başarı elde eden dizi, performansıyla 2. sezon onayı almayı başarmıştı. Yeni sezonda bazı oyunculara veda edilmesi ve yeni isimlerin ekibe katılmasıyla dikkatleri üzerine çeken dizi, son bölümlerde fena olmayan reytinglerle yoluna devam ediyor. Özellikle totalde yüksek reytingler alan ve bazı haftalar bu kategoride birincilik koltuğuna oturan dizi, AB ve ABC gruplarında ortalamanın altında kalıyor. Eğer ilerleyen bölümlerde reytinglerde biraz daha artış gözlenmezse, sezon sonu Haziran ayında dizi için final kararı alınması olası görünüyor. Umarız reytingler artarak devam eder ve fenomen dizi 3. sezonu ile ekran macerasını sürdürür. Başrollerinde Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Bir Gece Masalı sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. İlk bölümünün ardından reytinglerde büyük bir sıçrama yaşayarak salı günleri zirvede yer almayı başarmıştı. Sezonun en yüksek reytinglerle açılış yapma başarısının yanı sıra sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesi oluştu. Ancak son bölümlerde reytinglerde ciddi bir düşüş yaşandı. ATV'de yayınlanan dizi salı günleri Bahar, Gizlibahçe ve Mehmet Fethiler Sultanı dizileriyle kıyasaya bir rekabet içinde. Son haftalarda totalde ortalamanın üzerinde reytingler alan dizi, AB ve ABC gruplarında büyük düşüşler yaşayarak ortalamanın altında kaldı. Eğer reytingler hızla düşmeye devam ederse dizi bir sezonluk olmuş olacak. Fakat reytinglerin yükselmesi durumunda 2. sezon ihtimali gündeme gelebilir. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.